Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle zayıf koloni nasıl güçlendirilir, nasıl takviye verilir onunla ilgili video paylaşmak istiyorum. Gerekse özelden gerekse videolarım altında yorumlarda bazı arkadaşlar bununla ilgili önerilerde bulunmamı istiyor. Dilim döndüğünce önerilerde bulunmuştum. Şimdi şöyle normalde ben bu mevsimde çok arı takviyesi yapmıyorum. Yani biz nasıl yapıyoruz arı takviyesini dengelemek için? İlkbahar başında yani kıştan çıkarken ve kışa girerken koloni sayılarımız eşit olsun diye. Bu bizim bölmemizdi. Biraz zayıf kaldı. Ana arımız yeni yumurtlamaya başladı. İsterseniz bununla ilgili bir çalışma yapalım. Buna nasıl bir uygulama yapabiliriz? Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Kameramı alıyorum. Burada bulunan bir çıtamız var. Larvalı çıtamız. Güçlü bir kolonimizden aldık bunu. Üzerlerinde mümkün olduğu kadar çok larva var. Larvaların üzerinde genç arılar var. Burada belli bir süre beklettim bunu. Tarlacılar gitsin diye. Tarlacıların kovana gitmemesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü onlar biraz sıkıntı yaratır bize. Kameramızı eski yerine alalım. Evet arkadaşlar. Çıtamızı aldık. Larvalı çıtamızı. Anarımızın olmamasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çünkü iki kovanımızı da bitirmiş oluruz. Kontrollerimizi yaptım. Görüldüğü gibi kapalı larva yok. Hep günlük larvalar var. Daha çok olması gerekiyordu ama mevsim itibariyle bu kadar kovandan bu kadar bulabildim. Çok kovanla karıştırmadım. Direkt bunu aldım geldim. Çünkü bunlarda larva mevcudu yeterli. Neden bunu alıyoruz? Üzerlerinde genelde hep genç işçi arılar olur. Bakımcı arılar olur. O yüzden buradaki ana arımıza takviye olsun diye bakım amaçlı bu arılarımızı veriyoruz. Bunu biraz daha güçlü olsaydı ana arımız daha yeni kontrol ettiğim yeni günlükler var. Larvaya dönmemiş. Direkt bunu da verebiliriz bu şekilde araya. Şöyle yapabilirsiniz. Kovan bu kısmında tutup belli bir süre bekleyebilirsiniz. Eğer larvaları verecekseniz üstünü örtersiniz. Bunun kokusuyla bunun kokusu birbirine girer, fonomen kokusu. Bundaki eski anarın fonomen kokusu kalmaz. Bir de bunda genç işçi olduğu için bunlar kabul etmek zorunda bunu. En iyi yöntem bu. 4-5 saat burada durup ondan sonra bu şekilde buraya aktarabilirsiniz. Kapalı yavrulu neye vermiyoruz arkadaşlar? Çünkü içeride yeteri kadar bir arı çoğunluğumuz yok. Kapalı yavruları ne zaman veriyoruz? 10 çıtalı, 15 çıtalı arılarımıza takviye amaçlı veriyoruz arkadaşlar. Güçlendirmek amaçlı vermiyoruz. Çünkü yavrular üşüyüp yavru çürüklüğüne meyil verebilir. Sahip kolonilerde çok önermiyoruz bunu. Bu şekilde arılı takviye yapmak her zaman daha faydalıdır. Özellikle arısını vermek daha faydalıdır. Biz o şekilde yapacağız. Dediğim gibi bunu burada 5-6 saat bekletip ondan sonra araya koyabilirsiniz. Çünkü birbirinin kokusu girecek. Çünkü bunlar genç arı. Zaten öbür kovanda da gördüğünüz gibi 1-2 saat orada bekletiyoruz ki tarlacılar uçup gitsin, tarlacılar kalmasın burada. Ve ben bunu ne yapıyorum? Bu şekilde silkeliyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bu şekilde silkeliyoruz. Ve hafiften duman veriyoruz. Duman vererek kapağını da kapatacağız inşallah. Uçuş deliği açık bunun arkadaşlar. Komple açık. Gitmek isteyen arı gidiyor buradan. Kalmak isteyen, alışan arı kalıyor. Bu şekilde bunu örtüyoruz. Bir yarım saat, bir saat sonra tekrar gözlemlerimizi yaparız arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde aldığımız kovana geri veriyoruz. Yani arkadaşlar görüldüğü gibi bir 10 dakika oldu olmadı. Şu anda görüldüğü gibi sakinlediler. Birbirlerine alışmaya çalışıyorlar. Normalde yani buraya bir oğul birleştirme kokusu veya alkolsüz bir parfüm ne bileyim soğan da konulabilir. Daha rahat birleşsin diye. Ben gerek duymuyorum. Bu şekilde birkaç takviye de yaptım. Diğer kovanlarımda. Faydasını da gördüğüme inanıyorum. Çünkü buradan şunu arkadaşlar hani uçuş deliği bunun açık. Uçuş deliği açık komple arkadaşlar. Gitmek isteyen arı oradan gidebiliyor. Çünkü bunlar genç işçi arı olduğu için kovanın yeri daha tanımlayamıyorlar diğer kovanın. O yüzden bunlar burada kalacak ve bu kovana alışacaklar. Yavaş yavaş bu tarafa geçecekler. Yani dediğim gibi oğul parfümü, oğul birleştirme parfümü
ne bileyim soğan, diğer parfümler, şerbet, fısfısla şerbet de verilebilir. Ama genç işçi arı olduğu için çok bir problem olacağını gözlemlemedim. Olmuyor da. Birkaç tane arı ölümü olabilir. O da normal. Çünkü telle ve kağıtla birleştirdiğimiz zaman da bu meydana geliyor. Çünkü tarlacıda kalmış oluyor. Tarlacıda kesinlikle kendi kovanını benimsediği için içerideki yabancılarla sürekli olarak kavga edecektir. O yüzden bir sıkıntı olmuyor. Normalde bu şekilde bırakıyorum ben. Ama görmek açısından. Çünkü çok az bir şey kaldı. Geçtikçe bu tarafa doğru akıyorlar artık yavaş yavaş. Öyle çırpalım isterseniz. Şöyle. Alttan da geçiyorlar arkadaşlar görüldüğü gibi. Şöyle biraz açık bırakayım rahat rahat öbür tarafa geçsinler. Şu anda hepsi öbür tarafa akıyorlar. Arkadaşlar bu da 4 saatlik durumu. Az bir miktarda arımız kalmış burada. Öbür tarafa geçmek için yer arıyorlar. Şu ön taraftan uçların olduğu yerden geçiyorlar. Buradan geçiyorlar. Geçiş yeri naylon örtüsünün altından geçiyorlar. Şu anda da görüldüğü gibi geçenler var. Artık birbirlerine alıştılar. Huzursuzluk yok. Gayet normal.